Yuşa peygamber de İstanbul'un muhafızı olduğu düşünülen ikinci şahıstır. Yuşa peygamber de Hazreti Musa'nın yardımcılığını yapmıştır ve Hazreti Musa'nın vefatından sonra İsrailoğullarının başına geçmiştir. Tevrat kendisinden, yani Tanah kendisinden Musa'nın hizmetçisi, genç adam diye bahsetmektedir. Yuşa peygamber çektiği çilelerle bilinir. Kendisi de tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi halkı tarafından taşlanmıştır. Bir onca olay sonrasında bir de veba hastalığına tutulmuştur. Veba hastalığın pençesinden Allah'ın bir mucizesiyle kurtulmuştur. Kendisi Hazreti Musa'nın aracılığıyla Allah tarafından Hazreti Musa'nın veliahtı olarak ilan edilmiştir. Hazreti Musa onu halkın önünde kendisinin veliahtı olarak ilan etmiştir. Allahu Teala kendisine kutsal toprakları, ardı mevudu, yani Yahudilerce vaat edilmiş toprakları vaat etmiştir. Hazreti Musa da bunun vaat edildiğini müjdeleyerek kendisine bu görevi yerine getirme misyonunu vermiştir. Yani Yuşa peygamber, Yahudilerce Yeşu peygamber, Hazreti Musa'nın kısaltmasıyla Yeşu peygamber henüz yaşarken bir gün İsrailoğullarının kralı olacağını ve vaat edilen toprakları kendisini fethedeceğini biliyordu. Hazreti Musa'nın vefatından kısa bir süre sonra direkt bu işe konulan Yuşa peygamber o kutsal topraklarda fethetmeyi başarmıştır. Yani Yahudilerin peşinde oldukları vaat edilmiş topraklar aslında gerçekten vaat edilmişti ve gerçekten fethedilmişti. Yani vaat yerini bulmuştu. İlelebet öyle bir vaadin olmadığı da aşikar. Yani internette dolaşan abuk subuk kaynaklarca Yahudilerin şu anda peşinde olabilecekleri vaat edilmiş toprağın olmaması gerekiyor. Çünkü vaat edilmiş topraklar bir zamanlar bir peygamber tarafından zaten fethedilmişti. Yuşa peygambere İsrailoğullarına Tevrat ile hükmetmesi emredilmiştir. Kendisine bir kitap veya ayet verilmemiştir. Bilhassa Tevrat ile hükmetmeye devam etmiştir. Fakat Hazreti Musa aracılığıyla ona bir misyon verilmişti. Dedik ya, kutsal toprakları fethetmeyi. O ise o iki ilahi emri birleştirerek, yani hem kutsal toprakları fethederek hem de kendisine verilen Musa'nın kitabıyla, Tevrat'la hükmet emriyle kendisini bir misyona adamıştır. Söylenişe göre yaklaşık 90-100 arası dile tercümesiyle bilinir. Kendisi bunu kitabeler üzere yapmıştır. Tam da bu uğraş üzereyken, yani kutsal kitabı İstanbul'a taşırken rivayete göre Boğaz'da vefat etmiştir ve İstanbul'da, Beykoz'da defnedilmiştir. Kaire'den Filistin'e, Filistin'den Suriye'ye, Suriye'den İstanbul'a. Bir hilal şeklinde adeta Yuşa peygamberin türbeleri dünyanın dört bir yanını sarmıştır. Gerçek şu ki Yuşa peygamber Afrika'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya, dünya üzerinde yaşayan neredeyse toplumların tamamının saygı duyduğu ve halen andığı bir kişilikti. Hem Yahudilerce, hem Hristiyanlarca, hem de Müslümanlarca. Ruhu şad olsun.